Dostlar, kardeşler, herkese esenlikler. Ben Girayoğlu. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Bannerlord'da herhangi moda Türkçe ama nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Abi çok zor bir iş değil ancak gene bir fedakarlık isteyen bir iş. Şimdi bir anlatıma geçelim. Ben Realm of Thrones, Shoko, Empires of Europe 1100 ve Empires of Europe 1700'ün yapımcısıyım. Yani bunlar büyük modları olduğu için küçük modlara kıyasla daha zor ama ben temel mantığı anlamanız için küçük bir modda Injurious and Disease modunu da göstereceğim. Abi, modu normal kurdun, tıkladın üzerine. Burada 3 tane dosya çıkar. En az 3 dosya. Büyük modlarda bu sayı daha çok artabiliyor. Ancak bizim işimize yarayacak tek dosya modül data. Girdik. Bunun içinde çeşitli XML dosyalar olur, string dosyalar olur. Bunlar işimize yaramaz genelde. Çünkü bize dil dosyalarının yapımcı tarafından verilmiş olması lazım. Yapımcı bize bir dil dosyası vermediyse kesinlikle bir yama yapamayız. Yapımcıdan rica etmemiz lazım. Ha dersek eğer biz kendimiz yapacağız. Onun için de farklı bir yöntem gösterin. Lines'a girdik. Abi şimdi ben bir çalışma hazırlamıştım. Bu çalışmayı siliyorum. Abi şimdi yapımcı bize 2 tane dosya vermiş. Dosyaların dışında. Bu nedir? Bu İngilizce dosyasıdır. İngilizceyi tetikler. Şimdi launch data nedir? Launch data dosyası bu dosya oyuna dil dosyasını tanıtır abi. Bak ne demiş? İngilizce İngilizce uyumluluk ve ardından tanıtılan dosyanın ismi neymiş? std modül strings xml. Buradaki dosyanın adı ta kendisi. Yani diyor ki sen bu dosyayı mod olarak tanıyacaksın. Yani İngilizce için ne gerekliyse bunu tanıyacaksın. Bunun içine girdik abi. Şimdi burada ne diyor? Ne yapmamız lazım? Öncelikle bak İngilizce olarak başlık atmış buraya. Ardından burada metinleri vermiş yapımcı bize. Şimdi bunu şöyle açıklayayım abi. Hairverse oyunlarında çeviri anahtar üzerinden gerçekleştirilir. Hazır metin üzerinden değil. Yani bu gördüğümüz anahtar nerededir? Bin dosyasının içinde gömülmüştür diğer elin içine. Bu anahtarı da alır bize buraya ID olarak ID kısmına yapımcı yerleştirir. Ardından karşısına teksti yazar. Yani ben bunun yanına bir yazıp okeylesem şu an oyunda Injurious and Disease yerine Injurious and Disease 1 yazacak. Şimdi Türkçe yama için ne yapmam gerekiyor, ne etmem gerekiyor? En önemli şema launch kısmını Türkçe olarak değiştiriyoruz. Ardından abi iki türlü çevirebiliriz. Elimizde tek tek çeviri programlarını atarak GPT'den mesaj yararlanarak ya da kendimiz elle çevirebiliriz. Yalan yok, ben genelde yapay zekadan yararlanıyorum ama elle çevirdiğimde çok kısım oluyor düzelttiğim. Şimdi şu an Türkçeyi tetikledik. Türkçeyi tetikledikten sonra ne yapman lazım dostum? Şimdi yaralanmalar ve hastalıklar. Şu an mod başlığı böyle değişti. Ne diyormuş burada? MCM. Yani mod configuration. Yani mod ayarlarında çıkan kısımmış burası. Burası da MCM editör kısmı. Yani düzenlediğimiz kısım var ya dostlar. Modların ayarlarını. O kısım burası. Şimdi dostlar geliyoruz bakıyoruz neler var neler yok. Yani sizin burada çevireceğiniz kısım sadece şurası abi. Yani text'ten sonraki kısmı çevirmeniz lazım. Şu iki tırnak arasındaki kısmı çevirip enter'a basacaksınız. Yani yaralanmayı seç atıyor. Böyle diyoruz. Yeni yaralanma ekle gibi gibi. Şimdi Türkçe yazdık. Diyeceksin ki hani dostum bu kadar mı bizim işimiz? Hayır. Modül dataya girdin. Launch'a girdin. Şimdi kendi klasörünü oluşturabilirsin ki bu bazı hatalarla karşılaşman neden olabilir. Ya da hazır bir şablonu kullanabilirsin. Ben daima hazır bir şablon kullanıyorum. Mesela pl'yi kopyaladım, ismini tr yaptım, girdim. Ne yapmış ismine? Logpol.
Ben diyeyim log.tr. Şimdi bunların içinden girip düzenleme yapmamız lazım. Bununla işimiz bitmiyor. Launch data'ya girdim. Oski, Türkçe, Türkçe. Türkçenin kodu TR'dir dostlar. Bu da TR. Bir dakika. Tamam. TR tur. Şimdi yapmamız gereken bir diğer şey ise Tailwords'un modlama, çeviri modlama kısmı olan şuradaki kısmı değiştirmek. Buraya Turkish yazıyoruz. Ve tamam. Şimdi burada tanıtacağımız kısım demiştik. XML pl slash logpol XML yazmış burada arkadaş. Bunu şimdi buradaki dosyaya göre düzenliyoruz hocam. Bak launch dosyasının içini görüyor bu. Nerede benim dosyam launch'a girdiğinde? tr. O yüzden buraya tr yazıyorum. Büyük harfle. Dosyamın adı ne? log.tr. Uzantısı ne? XML. O zaman XML yazdım. Onayladım. Sonra log.tr'nin içine girdim. Tabii bu Polonya çevirisi. Biz nereden çevirmiştik? Buradan çevirmiştik. Buradan çevirdiğimiz zaman ne oluyor? Abi işte nasıl aktaracağım falan. Çok basit. CTRL-C yaptın. Girdim buna. Yapıştırdın kanka. Hayırlı olsun Türkçe ama. Yani bu kadar. Ekstra bir eti ya da gediği yok. Şöyle birkaç şey daha ekleyelim. Atıyorum. Hata ayıklamasını aktifleştir gibi gibi. Sonra ya dediğim gibi bunlar aslında zor şey değil. Ama neden? İnsanlar bilmiyor abi. Soğuk algınlığı. Ya soğuk algınlığı. Program kafayı yedi. Kolera. Tüberküloz. Malaria. Smallpox. Yani ne olduğunu tam bilmediğim için. Yani bu mod da bu arada bayağı kapsamlı mod. Herkese de öneririm. Neyse abi ben bunu çevirdim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? İstersem oyuna başlayabilirim. İstersem de ayrı bir dosyaya çevirebilirim. Yani şu an oyuna girersek çevirdiğimiz yerler gözükecek. Şimdi diyeceksiniz ki abi diyordun hani string kod verilmediyse vesaire ne yapacağız? Kankam onu da gösteriyorum şimdi sana. Şimdi bak string id dediğimiz kısım budur. Hatta ben bunu böyle kopyalayayım. Şimdi string id dediğimiz kısım budur. id bir tane dosyanın içinden tetiklenmesi gerekmektedir. Bunu da size hangi mod üzerinden göstereyim abi? Realm of Thrones üzerinden göstereyim. Şimdi Realm of Thrones core'a girdim. Modül data dedim. Launch dedim. English dedim. Şimdi bu adam burada ID'leri vermiş. İşte atıyorum. Çok karışık ID'ler vermiş, tamam mı? Bu ID'lerin asıl yeri neresidir abi? Load core'da olabilir. Başka bir yerde olabilir. Şimdi baktım. Load content'e girdim. Modül data dedim. Ah. Burada bir sürü dosya karşıma çıktı. Şimdi loads. Ne diyor? Buradan bir tane ID bakalım. Burada var mıymış bakalım. Burada değilmiş. Nerede olabilir? Bu burada mı? Değil. Şimdi Heroes. Tamam burada da değil. Daha basit bir şey bakın. Yani şuradan göstereyim. Hazırda varmış. Bronze John Royce. Adam mod dosyasının içinde anahtarı vermiş. Sen diyorsun ki bana böyle liste vermediyse benim ne yapmam lazım? Dostum tek tek maalesef tek tek ya da yapay zekanın yardımıyla buradaki anahtarı kopyalayacaksın. Kopyaladıktan sonra geldiğin yere anahtarı yapıştırdın. Text kısmı normalde neymiş? Bronze John Royce. Bununla kopyalayacaksın, yapıştıracaksın. Yaptın. Bundan sonra Bronze John Royce olarak adlandırılacak burası. Bütün mevzu bu. Yani ID'yi tek tek kopyalaman lazım. O yüzden bu genelde yapımcının işi de. Modunu tanıtmak isteyen yabancının işi de. Yapımcını düzeltiyorum. Diğer bütün diller için de geçerli bu. Atıyorum
Almancası olsun, Fransızcası olsun, Rusçası olsun, İtalyancası olsun herkes bu işlemi yapar. Bunun başka bir yöntemi yok hocam. Şimdi yaptığımız çeviriye bir göz gezdirelim. Abi oyun açıldı, ne yapıyoruz? Mod Options'a girdik. Şimdi ne demiştik? Yaralanmalar ve hastalıklar. Gördüğünüz gibi değişikti. Onu onayladık. Hata eklemasını aktifleştir. Gördüğünüz gibi çevirdiğimiz yerler. Ben bunların hepsini çevirdiğim takdirde ki çevireceğim. Ve bu mod çeviri ve videosu yayınlanana kadar modlu Nexus'ta yerini almış olacak. Deneyebileceksiniz. Bütün olay bu. Bütün çeviri mevzusu bu. Sizler de kendi çevirilerinizi yaparaktan Benalot mod camiasına katkıda bulunabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yanıtlayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.